bir biftek. Ama öyle herhangi bir et değil. Dilim başına yüzlerce dolar ödenen restoranlarda adeta altınla yaşayan bir lezzet. Wagyu ve onun zirvesi Kobe eti. Bu sadece bir gurme zevki değil. Bu Japonya'nın yüzyıllar süren hayvancılık felsefesinin, disiplini ve detaycılığının ete yansımış hali. Bu videoda Wagyu ve Kobe etinin neden bu kadar pahalı olduğunu, bu etlerin nasıl ve nerede üretildiğini, nasıl sahte olanlarından ayırt edileceğini, hangi ülkelerin bu işe dahil olduğunu, tarihçesini, kültürel önemini ve daha fazlasını keşfedeceğiz. Dilerseniz şimdi bu lüks dünyaya adım atalım. Wagyu, Japon sığırlarına verilen genel isimdir. Wa, Japonya, Gyu ise sığır demektir. Ancak Wagyu dendiğinde aklımıza sıradan Japon sığırları değil, çok özel genetik özelliklere sahip 4 sığır ırkı gelir. Kendi aralarında Black, Brown, Shorthorn ve Polled olarak ayrılmaktadırlar. Black, en yaygın ve yüksek kaliteli Wagyu budur. Kobe eti de bu türden gelir. Brown, daha hafif mermerleşmeye sahip ama aroması çok zengindir. Kobe eti ise sadece Black ırkına ait sığırların Japonya'nın Hyogo bölgesinde çok özel kurallara göre yetiştirilmesiyle elde edilir. Sadece belirli koşulları sağlayan Wagyu etine Kobe sertifikası verilir. Yani Kobe, Wagyu'nun en elit halidir. Kobe etinin kilosu bazen 2000 dolara kadar çıkabiliyor. Bunu sağlayan sebepleri incelediğimizde genetik mirasın önemini görüyoruz. Wagyu sığırları kas dokularının içine eşsiz şekilde yayılmış yağ hücreleri sayesinde ağızda eriyen bir dokuya sahiptir. Bu yağ oranı diğer etlerde %5 ile 10 civarındayken Wagyu'da bu oran %30'a çıkabilir. Genetik mirasın etkileriyle birlikte yetiştirme süreci de oldukça önemli. Bu hayvanlar ortalama 28 ile 32 aya kadar beslenir. Normal bir sığır 18 ayda kesime gönderilir. Bu ekstra zaman üreticiye büyük bir maliyet getirir. Beslenme en önemli adım oluşturuyor. Yem karışımı özel olarak hazırlanır. Pirinç samanı, arpa, mısır, bazen bira posası. Bu sayede yağ dokusu dengeli gelişir. Ve tabii ki en çok merak edilen ve duyulan adım stres yönetimi. Sığırlar strese girerse et kalitesi düşer. O yüzden her şey sakin, kontrollü ve huzurlu olmalıdır. Bazı çiftliklerde sığırların rahatlaması için müzik çalınıp masaj uygulanmaktadır. Wagyu'nun kökeni çok eskilere dayanıyor. Japonya'da sığırlar başlangıçta tarım işlerinde kullanılıyordu. Eti için değil. 19. yüzyılda Japonya dışa açılmaya başlayınca Batı ülkelerinden Angus gibi ırklarla melezleme denemeleri yapıldı. Ancak Japonlar kendi sığırlarının et kalitesindeki üstünlüğü fark edince bu deneyleri durdurarak safkan Wagyu genetiklerini korumaya karar verdiler. Böylece 1910'lardan itibaren Wagyu'nun bugünkü genetik yapısı şekillenmeye başladı. 1980'lerde ise Wagyu, Japon mutfağında lüks restoranların yıldızı oldu. 1990'lardan itibaren dış dünyaya açıldı. Ama Japonya hala en yüksek kaliteyi kendi içinde tutuyor. Çünkü Kobe eti etiketi almak kolay değil. Bunun için gereken koşullar sığır sadece Tajima genetik soyundan olmalı. Hyogo bölgesinde doğmuş, büyümüş, kesilmiş olmalı. Etin mermerleşme seviyesi BMC raporları ölçeğinde 6 ile 12 puanlama arasında olmalı. Sığır kesiminden sonra etiket numarasıyla birlikte kayıt altına alınır. Her et parçası takip edilebilir. Her bir Kobe eti özel bir sertifika ve mühür taşır. Hatta isterseniz bu kodla hangi çiftlikten geldiğini internetten bile öğrenebilirsiniz. Bu hayvanlar doğduklarında öncelikle annelerinin yanında 7-8 ay kalır. Daha sonra özel besicilik çiftliklerine transfer edilir. Her biri tek tek takip edilir. Yediği yem, kilosu, ruh hali kayıt altına alınır. Bazı yerlerde sığırların kasları gevşesin diye masaj yapılır. Bu işlem hem kas dokusunun gelişimini kontrol eder hem de kan dolaşımını arttırır. Hareket kısıtlaması yapılır. Çünkü fazla hareket kas liflerini sertleştirir. Yani bu sığırlar rahat, sessiz ve sabit bir yaşam sürer. Beslenme periyotları 600 ile 900 gün sürebilir. Bu süre boyunca yem kalitesi sürekli analiz edilir. Dünya genelinde Wagyu etiketi taşıyan birçok ürün satılsa da bunların hepsi orijinal değildir. Amerika, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde Wagyu üretimi yapılmakta. Ancak çoğu Japon sığırları ile Angus gibi ırkların melezlenmesiyle üretiliyor. Eğer bir yerde Wagyu biftek yiyorsanız ve menüde detaylı bilgi yoksa ya da fiyatı çok düşükse büyük ihtimalle gerçek Wagyu değildir.
Gerçek Wagyu yiyenlerin genelde benzer tepkiler verdiği gözlemlenmiştir. Et değil, sanki tereyağı çiğniyorum. Ağızda eriyen bir dokusu vardır. Yoğun ama dengeli bir lezzet. Neredeyse fındıksı bir aroma hissedilir. İçindeki yağ sayesinde pişirirken kendi suyunda karamelize olur. Bu yüzden çoğu şef Wagyu'yu az pişmiş tercih eder. Klasik bifteklerde olduğu gibi yoğun baharatlara gerek yoktur. Sadece biraz tuz ve belki bir damla Japon soya sosu yeterlidir. Wagyu, Japonya'da sadece bir lüks tüketim değil, aynı zamanda bir kültürel mirastır. Her bölge kendi Wagyu türünü üretir. Kobe, Hyogo bölgesinde, Matsusaka, Mie bölgesinde, Ohmi, Shiraz bölgesinde, Hida, Gifu bölgesinde. Her biri kendine has aroma ve dokuya sahiptir. Japonlar bu etleri festival ve özel günlerde tüketir. Ayrıca restoranlar Wagyu sunarken detaylı bilgi verir. Hangi çiftlikten geldiği, kesim tarihi, yağ oranı gibi. Wagyu ve Kobe eti sadece lüks bir yemek değil, tarihle, gelenekle, bilimle ve doğayla yoğrulmuş bir kültürdür. Bu etin fiyatı sadece tadından değil, arkasındaki yüzlerce yıllık özenli süreçten gelir. Bir tabakta lezzetin, emeğin ve sabrın birleşimidir. Bir gün Wagyu veya Kobe eti tatma şansınız olursa, o lokmayı ağzınıza atmadan önce bu videoda öğrendiklerinizi hatırlayın. O bir lokmanın ardında yıllar süren titizlik, binlerce sayfa kayıt ve bir milletin tutkusu yatıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.